Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yoncalarımızı biçiyoruz. Kullanacak olduğumuz traktör TR6 145S. Tabii ekipmanımıza göre biraz büyük bir traktör fakat şu anda boşta olan traktörümüz bu olduğu için bunu kullanacağız. Bu öndeki de inekullan tankı. Bunu streç balya yaparken kullanıyorum. Şöyle nozulları var. İçeride kumandası var. O şekilde ayarlıyorum. Şimdilik sökmeme gerektirecek bir durum yok. O yüzden üzerinde kalacak. Şöyle ekipmanımızın yanına doğru geçelim. Biraz ekipmandan bahsedeyim sana. Sonrasında ekipmanı takarız. Ot biçmemiz Türk traktörün 7 diskten oluşan bir sıkmalı ot biçmemiz var. Bunu takacağız. Bununla yoncalarımızı biçeceğiz. Çiftliğe gideceğim. Bir bakımlarını yapacağım. Birkaç tane bıçağı atmış. O bıçakları takacağım. Sonrasında yağlarız ve arazimize geçeriz. Yoncaları biçmeye başlarız. Bak şöyle sıkmalı. Fıtı 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 fıtı. Şu anda verdiği uyarı AdBlue. AdBlue'da bir problem var. Onda servis gelecek, bakacak. Arayıp sormuştum servisi, herhangi bir problem olur mu diye. Hayır dedi, olmaz, kullanabilirsin dedi. O yüzden işimize devam ediyoruz. O belki de gün içinde gelir. Sorununa, sıkıntısına bakar. Evet. Kollarımız biraz dar ve balya makinesi taktığımda ben şey yapıyorum. Kolları sonuna kadar kasıyorum yukarı. Balya makinesinin şaftına değmemesi için. Şimdi onları salacağım. Kol genişliklerini ayarlayıp yanaşırız. Şunları da alalım. Neymiş lan bu? Evet, traktörümüz biraz pis olabilir. Sonuçta çalışan bir makine yani. Şöyle salmam yeterli olur bunu. Şöyle şunu da kenara alalım. Bak şuradan şaftı yani mafsalı taktığımızda bu engel olmaması için bunu kenara yanaştırdım. Şimdi rahat bir şekilde geri gelip ekipmanı takabiliriz. Şöyle kal. Düşeceksiniz. Hadi be oğlum. Şu aşağı ineyim. Kolu biraz çekip
çamurluk üzerindeki kumandadan kaldıralım. Bak. Şöyle yapacağız. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu kaldırıyor, bu indiriyor. Bu da kuyruk mili. Kilitlerimizi geçirelim. Geçti. Yağ bağlantılarını yapacağım. Bana uygun olan hangisi? Yeşil ve mavi. Onlar daha yakın olduğu için onları kullanacağım. Şimdi bunun biri tekti, biri çiftti. Şu ikisi çift. Şu an elindeki jaklar şuna açı verdiriyor. Şuradaki de kaldırıp indiriyor. Kaldırıp indirmeyi daha sık kullanacağım için onu yeşile takıyorum. Elimin altında olacak sürekli. Şu an orta kolla işim yok. Burada da maviyi kullanmak istiyorum. Bunu da siyaha takalım. Şöyle. Sen burada. Sen de burada. Vanamızı açalım. Şöyle geliyorum, bacağı kaldıracağız. Evet, hazırız. Bak nasıl yemiyor. Bu buraya sürtüyor sanırım bak. Buna da bir kelepçe atalım. Şöyle plastik kelepçeyle bir yerden tutturalım. Bak buraya sürtmüş sürekli bu. Ne olur zamanla aşınır. Tarlada iş yapmaya gidersin ve patlar. Genelde öyle oluyor. Bak, indirip kaldırmayı buraya koydum, görüyor musun? Elimin altında. Şu da açı. Şu şekilde. Nasıl çıkacağız?
şuradan döneceğim. Evin önünden çıkarız. Burası bizim besi işletmemiz. Aynı zamanda ekipmanlarımız da burada bulunuyor. Yani çoğu ekipman burada. Ve yaşadığım yer. Let's go. Ben şimdi çiftliğe geçiyorum. Tekrar çiftlikte başlatırım videoyu. Hatta şuradan bir çıkalım da ondan sonra kapatırım. En azından bir güvenlik olmuş olur. Kayıttayız ya. İbon merhaba. Seni alıyorum kameraya. YouTube'dasın kankim. Yapıştır. Yaklaşık bir 3 kilometre sonra çiftliğe varmış olacağım.
Öncelikle kapağını bir açalım. Bak şunun bıçakları düşmüş. Şunun ön bıçağı düşmüş. Hatta kırılmış. Şurada bıçak yok. Toplamda 2-4 tane bıçağımız yok. Şimdi havalı tabancayla bunları açacağım. Yeni bıçaklarını takacağım. Sonra yağlamasını yapalım. Ne hale gelmiş baksana. Bunları sökeceğiz. Şimdi yönlerine bakalım. O öyle kesiyorsa bu da böyle kesiyor. Bu bunun olsun. Dönüş böyle. Bu buraya. Bu da buraya. Tamam. Şunu şöyle oturtuyoruz. Şöyle gelecek. Evet. Önce bunu takıp iyice sıktıktan sonra şu gevşememesi için önce takıp bunu sıkacağız tamamen. Sıkı. Şu da emniyeti oluyor bunun da. Fakat şöyle bir durum. O aşınmış iyice. Bunun yenisi varsa yenisini takacağız. Şöyle yenisini takalım. Evet, olması gereken bu. Şimdi aynı şekilde şu bıçağımızı takacağız. O da tamam. Efendim? Tamam. Biri fasulye sormuştu da.
15 kilo. Onu toplayıvermişler. O tamam, bu tamam. Şurada tek bıçağımız kaldı. İyi ki şunların yedeklerinden almışım. Yoksa iş göremeyecekmişiz. Tabancanın ucu koptu. Evet, bu iş tamam. Şunlar da bir yerde lazım olur. Evet, makinamızın yağlamasını yapıyoruz. Bunlar en çok çalışan kısımlar. Şuralarda var. Şu aradan girelim. Almıyor sandım, alıyormuş. Şurada var bir tane. Bak şuradaki zincir kopmuş. Buraya bir tane mapa takacağız. Bir bakla eksik. O mapada bir tane bakla görevini görür. Bu olmadan gitmeyelim. Gel bakalım. Şuralar da var. Şurada var gibi biliyorum ama. Neyse bakarım ona. Büyük ihtimal oradaki şaftın arasında var. O yüzden göremedim. Çevirip bakarım. Orayı da aldırdık. Şu ortada var mı? Ortada yok. Bak burada da sigorta pimini görüyor musun? Bu böyle gelip şuradan takılıp sıkılması gerekiyor. Buna uzun bir cıvata ayarlayacağız.
Burası çıkmış. Şurada olması lazım. Şu orta göbekte var. O da yukarıdan mı basılıyor? Yandan sanırım. Şuradan basıyoruz buna da. Yeterli. Bunun arasında var. Buraya nereden ulaşacağız? Köyde. Köyde. Her yer kapalı. Şöyle bakıyorum, basmadığım yer kaldı mı? Burası kuru bilye olması lazım. Burada da herhangi bir yerde klasörlük yok. Burası da şanzımandan alıyor herhalde yağını. Hadi bunu takalım. Her yerimiz açacak şimdi. Evet. Geçirdim. Bastım dişlerine. Şık dedim, olmuştur. Buraya bastık, şurası kalmış. Şuraya basacağız. Orası da tamam. Makinamızı yağladık. Bunu şimdi şaftını takacağım. Onu bir yağlarız, ondan sonra takarız. Dün balya makinesinin bakımlarını yaptım. Traktörün arkasındaydı. Bakımlarını yapıp buraya çıkardım. Biçmeyi taktık. Yoncaları biçeceğiz. Sonrasında tekrar traktörümüzün arkasına takacağız balya makinesine. Balyalarımızı yapacağız. Mafsal bunun üzerinde de yok. Arada bul barış. Evet arkadaşlar, makinamızın bakımını yaptık. Hatta şöyle göstereyim sana. Şu üzerinde mevcut olan bıçakları da taşladım. Uçları böyle sivreldi. Keskinleşti. Şu kapağı da kapatalım. Evet. Bak, şuranın zinciri eksikti. Mapayla bunu da tamamladık. Sallayayım şöyle. Şuradaki lastiğimizin basıncı azdı. O basıncı tamamladım. Tek eksiğimiz şaftımız. Şaftımız da köydeymiş. Hani makineyi taktığım yer var ya, orada kalmış. Şimdi oraya geçeceğim. Oradaki arazilerden başlayıp bu tarafa doğru, çiftliğe doğru geleceğim. Sonrasında bir makinamızı yıkarız, temizleriz. Geri çıkarırız. Hadi yavaştan yola çıkalım.
Traktörümüzün arka camı da yok. Geçen yonca biçiminde patlamıştı bu. Henüz taktırmadık. Şu yoncayı da biçeyim de ondan sonra kaskoyla taktırırım onu. Şimdi taktırırız, bir daha patlar. Boşu boşuna şey yapmayalım. Aslında şey olsa iyi olur. Camın patlamaması için böyle ince elekli bir ızgara o şekilde koysak mantıklı olur. Telefon çaldı da ona bakmak zorunda kaldım. Bahsettiğim şey, merhabalar. Görüş mesafesini engellemeyecek şekilde şu arka tarafa camı koruyacak bir şekilde demirden böyle ızgara düşün. Herhangi bir taş fırlattığında camını patlatmayacak. Aynı zamanda görüş mesafeni de engellemeyecek. Bu şekilde bir şey mantıklı olabilir. O da söktak şeklinde. Yonca biçeceğimiz zaman, bu ekipmanı kullanacağımız zaman takabiliriz. Bunu bir düşünelim. Köpecikler! Burayı tohumluk ayıralım diyoruz. Hani bu gübre attığım yer vardı ya, önceki videolardan, eğer önceki videoları izliyorsan bilirsin. Gübre attığım yerin kenarı. Onun da otlu kısımlarını biçeceğim. Geri kalan kısım tohumluk olarak kalacak. Diğer çiftliğe geçelim. Şaftımızı takalım ve biçmeye başlayalım artık. Orada görüşürüz. Mafsalımızı takalım. Korumanın bir tarafı çıkmış. Artık böyle idare edeceğiz. Hadi geç. Uyduramadık be. Bizi bir şeyler zorlayacak. Sıkıştı. Of. Hadi lan. Kamerayı güzel çizdim arkadaşlar. Çok iyi oldu. Gerek var mıydı ya? Evet arkadaşlar, girmiş olduğumuz arazi 4 dekarlık bir arazi. Bayağı küçük zaten. Burası besi işletmemizin kenarındaki tarla. Buradan startı verdik. Hem makinamızı denemiş olduk. Herhangi bir problem yok. Güzel güzel biçiyor.
Bak şurada almadığı yerler var. Onlar da yatık yerler. Maalesef tambur gibi olmuyor. Tambur silip süpürüyor. Fakat bu makine yatık yerleri pek alamıyor. Leyleğe bak. Yılanı buldu, yiyor. Ağzında yılan var şu anda. O kadar da yağladım. Neresi ötüyor anlamadım ben. Bir yer gıcırdıyor. Bak. Bu monitör de balya makinesinin. Söksek olurmuş aslında, biraz görüş engelliyor. ...200 dekara yakın yer biçeceğim bugün. Umarım sorunsuz, sıkıntısız ilerler. Şuradaki yatık olanları alsın diye pek fazla içeri yaklaşmıyorum. Bak arkasından gene temizleyip geliyor. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Dur bir dakika, şuraya gireyim. Aynı iki işi bir anda yapamıyormuşum. Bak şimdi, yatık olanları görüyor musun? Bunların üstü alındığında, o ağırlık kaybettiğinde böyle sapları dikeliyor. Ve üzerinden bir daha geçtiğinde hiçbir şey bırakmıyor. O yüzden biraz dışarıdan gidiyorum. Hem oraları da alsın, temizlesin diye. Pek fazla yanlara yanaşmıyorum. En son oraları tamburla geçeceğiz. O yüzden pek şu anda önemsemiyorum. Olabildiğince de kenardan gitmeye çalışıyorum şu anda. Şunu söyleyeyim. Şu anda POV çekim olduğu için, her şeyi benim gözümden gördüğün için nereye bakarsam oraya bakıyorsun. Hani bir arkaya bir öne bakıyormuş gibi, hani video başını döndürmesin yani. Buralarda fena taş var.
Çok da girmeyeceğim. Riske de atmayacağım yani. Camlarımız kalsın. Evet, burayı biçtik. Makinenin sesi yüzünden biraz bağıra bağıra konuştum. Yani umarım videoda çığırmıyorumdur böyle. Çıra çıra. Şimdi başka araziye geçeceğiz. Şu olayın dönüşlerde çok faydası oluyor. Geçilmeyecek alanlardan bile geçiyor makine. Merhaba. Sana da merhaba. Biraz toza boğduk. Biraz. Sen buradan geçemen. Midilliye bak. Burası da Çilek Sarası. Çilek Kokusu isminde. Bizim köyden Mustafa abinin, Enes kardeşimin. Çilek Kokusu diye arattığınızda karşınıza çıkar. Instagram'da konum falan da gözüküyor. Oradan içeriklerine de bakabilirsiniz. Köyüm, çalışkan köyüm. Köyümün insanları gene ovada, gene tarlalarda. Gerçekten çalışkan bir köye sahibim yani. Ali abi merhaba. Dur sürttürürüz bak. Şurada da bir araç. Dikiz aynasından bakıyorum. Geçtik. Milletimizin insanı çalışkan arkadaşlar. Bak herkes bir emek peşinde, görüyor musunuz burada? Hani köylü olmak, köyde yaşamak tam karşıdan güzel görünebilir de emek arkadaşlar. Hayatınızın %80'i, %90'ı böyle emek sarf ederek geçiyor. Evde olduğunuzda şükrediyorsunuz bazen. Hani bırakın tatili yani. Evde olmak bir tatil. Görüyor musun bak orada da arabalar var. Bugün pazartesi. Bu insanların hepsi dün pazar yerindeydi bu arada. Tarlaya geldik. Makineyi şöyle açacağım. Basalım. Basık sevenler burada mı? Şöyle devrimi ayarlıyorum.
köşede yer bırakmamaya çalışıyorum. O yüzden makineyi biraz daraltıp tekrar açıyorum. Evet, şöyle durdum. Biraz makineden bahsedeceğim. Sıkmalı demiştim. Bak, o da şu. Şuradaki silindirler var ya. Bu yonca, bu ot bu silindirlerin arasından geçiyor. Arasından geçtiğinde de bu pipet gibi gördüğün kısım bu şekilde eziliyor. Bu şekilde ezildiğinde de bu ot öz suyunu hemen kaybediyor. Bir an önce kuruyor. Hızlı kuruma sağlıyor diyebilirim yani açıkçası. Bu hızlı kuruma ne işe yarar? Otunun güneş tarafından böyle solmaz, yeşil kalmasını sağlar ve hani 4 gün sonra yağmur varsa otunu da bir an önce tarladan kaldırmanı sağlar. Bu şekilde bir avantaj. Biz her biçimde kullanıyoruz bunu. Şöyle bir durmuşken bıçakları kontrol edeceğim. Sanki şu kısımda biraz almıyor gibi geldi bana. Belki bıçak kısa. O yüzden almıyor olabilir. Şöyle. Şöyle baktığımda bıçakların hepsi var. Eksik bıçağım yok. Orada da var. Okey. Almamasının sebebi bıçak mı ters diyeceğim. Yok, bıçaklar ters değil. Neyse, hadi devam edelim. Daha çok işimiz var.
videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.